Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4-5 yaş için mont yapacağız. Düşük kollu, dik yakalı, önü fermuarlı olacak ve üzerine yan cep yapacağız. Öncelikle ipimin markası mavi olan ipim Nako Astra, Ebruli olan ipim Alize'nin akıllı iplerindendi. Onun kağıdını kaybettim. Kusura bakmayın. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle bu düşük kol olduğu için parçalarımı tamamladım. Koltuk oyuntusu falan yapmıyoruz. Tamamen bakın burada gösterebileceğim şekilde yukarıya kadar düz örüyoruz. Arka parçam için 116 ilmek başladım. Ön için 55 ilmek başladım. İpin kalınlığı çok hafif fark ediyordu. O yüzden tam yarı yarıya arkanın ilmek sayısını bölmedim. Biraz önü eksik başladım. Zaten fermuarlı da olacağı için fermuar kısmına da ilmekler alacağız. Bu şekilde ördüm. Diğer ön kısmım burası, yine herhangi bir kol oyuntusu olmadan dümdüz örüyoruz. Bu şekilde tam yaka oyuntusuna geldiğimiz yerde bıraktım. Burası tam 144 sıra düz örgü kısmı. Lastik kısmını da ayrıca örerek hazırlayacağız. Montumun yakasını bu şekilde dik yakalı ve ön kısmını da fermuarlı bu şekilde yapacağım. Yine size örnek olması için gösteriyorum. Bu oğlum için çalışmış olduğum bir yelek, küçükken giymişti. Giyilmiş, kullanılmış bir ürün. Şimdi önce lastiği nasıl başladığımı göstermek istiyorum. Lastiğimi göstermek için ilmeklerimi hazırladım. Fakat önce boyutunu beraber ölçerek göstermek istiyorum. Tabii ki bu 4-5 yaş için olur diyorum ben, ama çocuğunuz kiloluysa, biraz etine dolgunsa daha büyük ya da zayıfsa daha küçük başlayabilirsiniz. Herhangi bir kıyafetinin sayılarını örnek alabilirsiniz siz. Bakın 40 santim hemen hemen. Boyunu da omuzdan ölçüyorum. Şöyle yaparsam boyu da 45 santim. Şimdi dediğim gibi 144 sıra örmüştüm ön kısmını. Burayı da ölçelim. Lastikten sonrasını saymıştım. Lastiğimizde arkada önde 6'şar sıra öreceğiz. 39,5 olana kadar örüyoruz. Şimdi yaka oyuntusunu yapacağız. Ama önce dediğim gibi lastiğimizi nasıl başladığımızı göstereceğim. Şöyle biraz kameramı yaklaştırıyorum. Genelde kenar ilmekleri örmem ama ilk sıra olduğu için örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İpimi öne aldım. Örmeden alıyorum. Bir düz ilmek ördüm. İpimi öne alıyorum. Örmeden alıyorum. Bir düz ilmek örüyoruz. Bir tane ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz ve ipimizi tekrar arkaya alıyoruz. Örmeden alacağımız ilmeği almadan önce ipimizi öne almayı unutmayalım. Bu mantık çift lastik mantığı, torba lastik de diyebiliriz. Düz ilmeklerimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum.
Bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. Ve sıra sonuna geldim. Çeviriyorum. Arka taraftan en son düz örmüşüm. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Zaten burası sıra başı olduğu için örmeden alacağız. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğim düz örüyorum. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi arkaya aldım. Düz ilmeklerimizi öreceğiz yine. Ters ilmeklerimizi örmeden alacağız. Düz ilmekleri örüyoruz. İpi öne alıyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. İpi arkaya aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ilmek. Ters ilmeği örmüyoruz. Tüm lastik boyunca hem arkada hem önde bu şekilde yapacağız. Lastiğimizi size göstermek istiyorum. Açılmaması için lastiğimiz bu şekilde, biraz büzük durması için, yani çok düz olmaması için bu lastiği tercih ettim. 1 2 3 4 5 6 sıra lastik örüyoruz. Önde de 6 sıra, arkada da 6 sıra öreceğiz ve lastiğimizi tamamlayacağız. Ön kısmı yaparken demiştim, yine aynı sayıda lastiğimizi yapıyoruz. 144 sıra yapıyoruz. 145. sırada yaka oyuntusuna geliyoruz. Ve şimdi buradan beraber devam edelim. Şimdi yaka oyuntusuna geçiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım sağ şişime. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ve ilk ilmeğimizi ördüğümüz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Bir tane eksiltme yaptık. Kestik yani ilmeğimizi. Sıradakini örüyorum. Yine atlatıyorum ilmeğimin üzerinden. 2 oldu. Bir tane daha örüyorum. Atlatıyorum üzerinden, 3 oldu. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. 4 oldu. Ve sıradakini de ördüm. Üzerinden atlattım. 5 tane ilmeğimizi kapatmış olduk. Bu şekilde. Şimdi diğer ilmeklerimizi arka sırada olduğumuz için hep ters öreceğiz. İpim batik bir ip olduğu için kendinden desenli model kullanmayı tercih etmedim. Düz örgü olarak ördüm. Tabi siz modelli de yapabilirsiniz. Sade bir renkte kullanabilirsiniz. Benimki evdeki ipleri değerlendirmek amaçlı. İkisinden de birer yumağım vardı. Fakat mavi ipim yetişmediği için ikinciyi almak zorunda kaldım tekrar. Bu şekilde ters ilmeklerimizi örerek sıra sonuna gelelim. Arka taraftan sıra sonuna geldim. Şimdi ön taraftan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde düz olarak örelim. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonunda son ilmeğimizi örmeden sırayı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Dediğim gibi son ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve diğer sıramıza geçiyoruz. Burada ilk ilmeğimi ikinci ilmeğin üzerinden atlatıyorum bu şekilde. Hemen ilk eksiltmemizi yapmış oluyoruz. İkinci ilmeğimi ördüm. Üzerinden atlatıyorum. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Yine üzerinden atlatıyorum. Ve dördüncü ilmeğimi örüyorum. Önden yapalım. Şöyle üzerinden atlatalım. Burada da 4 tane ilmek eksiltmiş olduk. Bakın gayet düzgün.
Sondaki bir ilmeği örmeden bırakmamızın sebebi şuradaki ovalliği güzel yakalayabilmek. Böyle basamak basamak durmaması için bu şekilde çalışıyorum. Şimdi yine eksiltmemizi yaptık. İlmeklerimizi ters örerek sıra sonuna geleceğiz. Arka taraftan da yine düz örerek son ilmeği örmeden alarak eksiltme yerine gelelim. Yine düz sıramızda sona geldim. Son ilmeğimi örmedim. Örgümü çeviriyorum. 5 4 olarak eksiltmemizi yapmıştık. Şimdi 3 eksiltme yapacağız. Başlangıçta hemen ilk ilmeğimi ikincinin üzerinden atlatıyorum ya da ikinciyi ilkin üzerinden geçiriyoruz içinden diyebiliriz. Birinci eksiltmemizi yaptık. Sıradaki ilmeğimi örüyorum ve ilmeğim üzerinden atlatarak ikinci eksiltmemi yapıyorum. Yine atlatıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum ve ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum yine. Bu şekilde örelim. Sıra sonuna gelelim. Arka tarafta da düz örerek yine sonda bir ilmeği örmeden bırakarak devam edelim. Son ilmeğimi örmeden sıra sonuna geldim. 5 4 3 eksiltme yapmıştık. Şimdi 2 eksiltme yapıyorum. Hemen birinci eksiltmemi yapıyorum. Ve sıradaki ilmeğimi örerek yine üzerinden atlatacağım. 2 tane eksiltmemizi yapmış olduk. Tekrar örmeye devam ediyorum. Bu kısma gelene kadar yine örelim ve beraber devam edelim. Yine sıra başına geldim. Bu sırada bir tane eksiltme yapacağız. Hemen sıranın başında örmediğim ilmeğimi ikinci ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön sırada da ilmeklerimizi düz örerek tekrar bu kısma geliyoruz. Yine geldik eksiltme kısmına. İkinci defa bir eksiltmemi yapıyorum. 5 tane bir eksiltme yapacağız. Bu ikincisi. Burayı uzatmamak için göstereceğim size. 5 4 3 2 1 olarak bakın. Şurası 2 eksiltmemiz. 1 2 3 4 5. 5 tane bir eksilterek öreceğiz ve yaka oyuntumuzu tamamlayacağız. 5 4 3 2 atlamayalım. Şurası 4, şurası 3 2 1 2 3 4 5 5 defa bu şekilde bir eksilteceğiz. Bu ikincimiz, yani 3 tane daha eksiltmemiz kaldı. Daha sonra ilmeklerimizi kapatmadan diğer parçayla nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Yaka oyuntumuzu tamamladık. İpimi kenarda bıraktım ve bir dikme payı olacağı için bir miktar bıraktıktan sonra kestim ipimi. Bu kısmı ilmekleri kapatmadan dikmiştim. Şimdi burada da öyle yapacağım. Ama şişimin uç kısmının kenarda olması gerekiyor. O yüzden buradaki ilmeklerimi başka bir şişe aktaracağım öncelikle. Kenardan dikerek gelirsem saymaya ihtiyacımız olmayacak. Kaç ilmek bırakacağız diye hesaplamayacağız yakadan. Kenardan dikerek geleceğiz ve kalan ilmeklerimiz yaka için kalmış olacak.
Yaka için bu ilmeklerimiz hazır durumda şu anda. Diğer sağ taraftaki ön parçayı da yine ilmekleri kapatmadan dikmiştim. Hızlı bir şekilde başka bir şişe geçiriyorum ilmeklerimi. Ve ilmeklerimi geçirmeyi tamamladım. Şöyle çeviriyorum. Diğer ön kısmını da aynı hizaya getirdim. İpimi iğneye takacağım şimdi. Şimdi ilk ilmeklerden başlayalım. Bu şekilde o kadar güzel dikiyorsunuz ki bakın, ne arkada ne önde ayrı örüldüğüne dair herhangi bir iz yok. Beraber örmüşçesine güzel bir görüntü oluyor. Şimdi her iki parçamız da elimde. Burada ipimiz çıktığı için son ilmeğimi düzeltiyorum. İpimin katı ayrılmış. İpimiz burada bağlı olduğu için arka taraftan başlıyoruz ilk ilmekten. İlk ilmeğimize şöyle giriyorum. Kendimize doğru getireceğiz iğnemizi. Karşı taraftaki ilmeğimizden de yine kendi tarafımızdan karşıya doğru çıkaracağız iğnemizi. İlk önce birer ilmek kullanıyoruz başlangıç kısmında. Daha sonra 2 ilmek 2 ilmek, en son battığımız ilmeğimizi 2 defa kullanacağız. Şimdi başlıyoruz. İlk ilmeğimden tekrar kendime doğru batırıyorum, iğneyi çıkardım. İkinci kez kullandım. Diğer ilmekten kendimden karşıya doğru batıyorum. İlmeğimizi çıkarmayalım. İpimizi çekelim hafif. Burada yine ilk ilmeğimizden yukarıdan aşağı doğru batıyorum. İkinci ilmekten, ilmeğim dönmüş benim. Normalde şöyle duruyor ilmeklerim. Arkadan öne doğru batıyorum. Bu ilmeğimi de çıkarmıyorum. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. En son kullandığımız iğneyi kendimize doğru batırıyoruz, çıkarıyoruz şimdi. İkinciden karşıya doğru batıyoruz. En son kullandığımız ilmeği bu şekilde batıyoruz. İkincisine ilmeklerimde bir hata yapmıştım. Yönünü çevirerek takmışım. Bu şekilde batıyorum. Yine karşıya geçtim. Önce kendime doğru getiriyorum iğneyi, daha sonra karşıya doğru. Burada en son ilmeği yukarıdan aşağı doğru batıyorum. Diğerine kendime doğru batıyorum. Bakın hep 2 ilmek kullanıyoruz. Hem karşıda hem bu tarafta. Ama her ilmeği 2 defa kullanıyoruz. Bakın bunu çıkarmadım. Şimdi karşıdakinden önce kendime doğru batırıyorum, çıkarıyorum ikinci kez kullandığım için. Diğerini karşıya doğru batıyorum. Burada önce karşıya doğru, daha sonra kendime doğru. Önce kendime doğru, daha sonra karşıya doğru. Burada iplerimiz biraz gevşek kaldı. Çok sıkı çekmediğim için ben size gösterirken şöyle ilmekleri bir bir çekerek diğer ilmeklerle aynı boyuta getirebiliriz ilmeklerimizi.
Ve bakın, hiç dikme izi olmayacak. İlmeklerimizi biraz daha sıkılaştırabiliriz tabii ki, buradaki diğerlerine göre biraz daha büyük sanki. Bu şekilde dikeceğiz. Son kez gösteriyorum. Ön tarafta en son kullandığım ilmeğin içerisinden önce karşıya doğru, diğer ilmekten kendime doğru çıkarıyorum iğnemi. Karşı taraftan da önce kendime doğru, daha sonra karşı tarafa doğru çıkarıyorum iğnemi. Bu şekilde yaparak dikişimizi tamamlayalım. İlmeklerimizi bitirelim. Burada en son ilmeğimden geçirdim sonunu. Şuradaki ilmeğimden tek geçiriyorum yine. Karşıdakinden. Ve burada da en son ilmeğimin içerisinden bir kez daha geçiriyorum. İlmeklerimiz şu anda bitti. Buradan ipimi buraya sabitleyeceğim. Zaten yaka için ilmeklerimizi alacağız bu kısımdan. İpimizin kalan kısmını orada da bırakabiliriz. Bu şekilde ben bırakıyorum burada şimdi. Ve bir de yan taraftan dikişimizi tamamlayacağız. Mavi ipimi alıyorum. Örgümüzü düzeltelim. Yine bir karşıdan bir parçadan başlayacağız. Şöyle aldım. İpime düğüm yapmıyorum. Sonra şuradaki iple bağlayarak örgümün içerisinde gizleyeceğim. Buradan ilk girişimi yapacağım ve ikinci saç örgüsünün içerisinden çıkıyorum. İpimi fazla çekmiyorum. Burada bırakıyorum uç kısmını. Düğümlerin çirkin görüntüsünü istemediğim için öyle bırakacağım şimdilik. Bu taraftan da ilk saç örgüsünün içerisinden batıyorum. İkincisinin içerisinden çıkıyorum. Karşı tarafa geçiyorum. İpimin çıktığı yerden, yani ikinci saç örgüsünden üçüncüsüne çıkarıyorum iğnemi. Buradan da yine ipimin çıktığı yere batıyorum. Bir sonraki saç örgüsünün içerisinden çıkarıyorum. Karşıdan ön parçadayız şimdi. Bakın şuradan ipimin çıktığı yerden bir sonraki yerden çıkarıyorum iğnemi. İpimizin ucunu bırakmıştık. Şöyle çekiyorum. Gayet düzgün bir dikiş elde ediyoruz. Hem arkadan hem önden. Biraz düz kısma gelene kadar beraber dikelim. Nasıl göründüğünü size göstermek istiyorum. Burası lastik kısmı. İpimin çıktığı yeri tespit etmeye çalışıyorum karşıdan. İpimiz burada. Evet, şuradan çıkmış.
Düz örgüye geçiyoruz. Zaten burada. Bu dikiş tekniğini daha önceki videolarımda göstermiştim zaten. Düz örgüyü yatay ve dikey olarak düzgün nasıl dikeriz diye. Merak ettiğiniz başka konular varsa örgüye dair videolarıma göz atarak bakabilirsiniz. Belki ilgi alanınıza giren konular vardır. Düz kısımdan da birkaç ilmek diktik. Son kez karşıdan da dikeceğim ve size göstereceğim arkasını. İpimi şöyle sıkıştırıyorum, sıkılaştırıyorum. Gevşeklik kalmaması için. Ve bakın arkada da hafiften kabarık bir görüntü. Önden de gayet düzgün. Yan tarafı da böyle dikmiştim. Bu şekilde bir dikiş elde edeceğiz. Şimdi ön kısmımızı bitirdik. Omuz kısmından ve yandan dikelim. Kol açıklığını bırakarak dikelim. Şuradaki mesafeyi göz önüne alalım. Dilerseniz ipinizi koparmayın. Burada kalsın diktiğiniz kısımda. Biraz fazla da bırakabilirsiniz. Kolu monte ettiğimizde kalan kısmı dikerek bitirebiliriz. Bu şekilde ceketimizin arka sayıları ve ön sayılarını verdim videomda. Bu videoda ön tarafı tamamladık. Diğer ön parçamızı diğer videomuzda kolu beraber yapacağız. Görüşene dek hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın.